Girmemiz ve çıkmamız çok hızlı oldu. Ne alaka bilmiyorum. Çok da meraklıydık. 11.30'da bilet aldık ve saat 3.30'da çıktık. Yaklaşık 4 saat sürdü. Wow! Amazing! Hani kahveyle şey Ne alalım. oldu? Oh my god. Günaydın. Günaydın. Selamlar herkese. Yepyeni bir videodan, yepyeni bir seriye hoş geldiniz. Yepyeni bir ülkeye hoş geldik aslında şu anda. Evet, şu an bir ülkeye giriş yapmak üzereyiz. Nereye giriyoruz? Vatikan City. Vatikan'a gidiyoruz. Ay, Ya bu üzülmeyin. İtalyanlar çok medeni değil o kadar. Korkuyorum yaya geçidinden geçerken bir anda arabayla geçiveriyorlar. Ezilebilirsiniz, evet, dikkat edin öyle. Avrupa'da yaya geçidine basınca duruyorlar. İtalya'da çok işlemeyebilir. Siz yine de bir sağınıza solunuza bakın. Bakalım, çok yakınız. Vatikan Müzesi'nin önüne direkt gidip sıraya gireceğiz. Çünkü önceden bilet alamadık. Sanırım bulunmuyor. Yani şeylerden var, böyle aracı firmalarla satın alabiliyorsunuz ama daha pahalıya geliyor. Ha, ekstra pahalı. Evet, erkenden kapısına gidip bekleyebilirsiniz. Evet, bir de onları kullanan arkadaşlarımız var. Çok memnun kalmamışlar. Onlara selam fazla, olsun. Fazla beklemişler, memnun kalmamışlar falan. O yüzden en güzeli oraya gidip kendi yerinden almak ya da alabiliyorsanız online alın. Bulabilirseniz. Evet, yürü bakalım Vatikan'a. Çektin mi Insta story'ni? Fotoğraf çektim ya, bir tane anı. Evet, yeni ülkeye giriş yapıyoruz. Girdik. Kaçıncı ülkemiz? Bilmem ki. Girmemiz ve çıkmamız çok hızlı oldu. Hayatına girdiğim ve çıktığım en hızlı Almıyorlarmış. ülke oldu. Dedi ki sizin ne işiniz var burada? Vatikan Müzesi'ne gidenleri buradan almıyorlar sanırım. Duvarın dibinden 10 dakika daha yürüyün dedi. İçeri de sokmadı, fotoğraf da çektirmedi. Çok da meraklıydık. Hani kahveyle şey Ne alalım. oldu? Kahveyle şey alalım, kahvaltı alalım. Peki neden bu tepki? Hayır, sonra bir daha göremem diye Saatlerce çok aç kalmak korktum. istemiyorum diyorsun o Evet, müzede. aç kalmak istemiyorum. Biz çok hızlı alışverişimizi yapalım o zaman. Kahvemi aldım. Kahveleri aldık sonunda. Bir tane de kruvasan aldım. Kruvasanını da aldı, gidiyoruz. Böyle duvar dibinden yürüyoruz. Burada çok fazla Papa Sister bunlardan var ama tabii burada olmayacak da nerede olacak? Abilerimiz, ablalarımız hepsi burada. Nasıl, güzel mi kahvesi? Da bakamadım, beni acele ettiriyorsun. Geç kaldık, sıraya yetişmemiz lazım. Tamam. Ama zaten İtalya'da hiç kötü bir kahve içmedim. O yüzden. Evet ya, İtalya'da hiç kötü kahve içmedik. Gerçekten Yani böyle ya en biz saçma şanslıyız yerde. ya da gerçekten hepsi çok güzel yapıyor. Bence hepsi güzel. Yani Ya da hepsinin biz- bir kalitesi var bence. Bir de biz araştırıp gittiğimiz için bizim tercih ettiklerimiz de Ha, genelde ama bunu mesela yolda seçili oluyor. gördük, aldık. Bakalım Evet. nasıl. Baktın mı sen? Evet, normal kahve. Evet. Çok güzel demem. Ama zehir değildir yani. Hayır, yok, yok. Bazıları çünkü böyle çok zehir Yok gibi yok, oluyor dediğim yani. gibi bir tane bir kalite çizgisi var yani. Aha. Yolda çevirip bize ticket satmaya çalışıyorlar. Eğer size de ticket satmaya çalışırlarsa deyin ki hayır, biz sıraya girmek istiyoruz. Sizin Evet, ticket'ınıza bizim kalmadık. gibi gittiğinizde girememe ihtimaliniz olursa alın deriz size. Videonun Hayır, ilerleyen ben başka süreçlerinde. insanlardan da duydum. Vatikan'ın içine girerken bile bilet satmaya çalışıyorlarmış ama hani Vatikan'ın içine girebiliyorsunuz. Normalden ücretsiz orası, o meydan falan. Anlatırız Ha, zaten. dolandırılıyorlar yani. Evet, dolandırıyorlarmış. O yüzden uyanık olun. Zaten siz uyanık. Uyanık Zaten biz olun, dolandırılmayın. Ya, Türkler dolandırılmaz zaten. Öyle diyorsun da çok güzel bir iki arkadaşımız var. Başı, burnu bir Onlara yerlerden selam çıkmayan. olsun. Sen herkese selam yolluyorsun nesin ya. Bugün herkese selam yollamak istiyorum. Dün dinlediğimiz hikayeler bizi etkiledi de. Sanırım yaklaşıyoruz. Şu kafileyi geçmemiz lazım. Koş. Six hours later. Sanat aşkıyla yanıp tutuşan bir Serhat koşarak şapele gidiyor. Evet, şimdi Vatikan Müzesi'nden çıktık. Sistine Şapeli gördük. Neler düşünüyorsun? Soruyu beklemiyordun Bana herhalde. soru sormanı beklemiyordum. Evet, biraz ama düşündüm. Niye hep sen mi bana soru soracaksın? Doğrusu. Hep sen beni sözlüğe kaldırıyorsun. Şimdi biz 3.30'da işimizi bitirdik. 3.30'da çıktık. Videonun başlangıcında hatırlıyorsunuz. 8.30'da oraya varmıştık. Bayağı bir süre sırada bekledik.
bir hata yaptık orada. Bu hataların hepsini oturunca anlatacağız. Müzeyi hakkında çok daha detaylı bilgi vereceğiz ama şimdi bir ilk izlenimlerimizi söyleyelim dedik. 11.30'da bilet aldık ve saat 3.30'da çıktık. Yaklaşık 4 saat sürdü. Ve sadece böyle görülmesi gereken en önemli eserleri, bizce asla kaçırmamamız gereken birkaç eser vardı. Onları gördük. Hani böyle her bir eseri tek Diğerlerini tek de inceleyelim, gördük. şey yapalım olmadı. Ama zaten öyle bir akış yaratmışlar ki çoğu şeyi görüyorsunuz. Ona rağmen 4 saat sürdü. Ben hayatımda hiçbir yeri bu kadar beklememiştim. Hiçbir yerde de bu kadar vakit geçirmemiştim zaten. Ama çok güzeldi. Ben çok beğendim. Muazzam. Kesinlikle gelin. Muazzam, muazzam, muazzam. Ama birkaç kere daha muazzam diyebilirim. İnanılmaz bir yerdi ya. Wow! Amazing! What a wonderful journey was that. Oh my god. Ve 17 euro ücreti var. Az bile yani bence bir 30-40 falan olmalı orası. Ama zaten kapıdaki adamlara kansak o 50-60'tan aşağı çıkamayacak. Neyse şimdi gelecekteki oturmuş Hazal ve Serhat'a sıçrıyoruz. Detayları anlatalım. Ah dostlar, gelecekteki Hazal'la Serhat bilseydi geleceğin böyle olduğunu çok şey farklı yapardı. Neyse, şimdi konumuza geri dönelim. Vatikan'ın girişiyle alakalı oturunca konuşuruz demiştik. Hemen ona kısaca değineyim. Biz o sırada dünyanın sonuna kadar bekledik. Neredeyse günümüzün yarısı o sırada geçmişti. O yüzden bence kesinlikle ve kesinlikle ya sabahın 7'sinde falan gidin, en geç 7'sinde orada olun, ya da önceden internetten biletinizi alın, girişte beklemeyin. Yoksa o sıra gününüzün yarısını yiyor. Zaten sınırlı gününüz varsa kesinlikle önceden alın ya da çok çok erken gidin, orada bekleyin. Bence internetten rezervasyonunu alıp orada hiç beklememek en iyi çözüm. Aklınızda olsun. Şimdi gelelim Vatikan'a. Vatikan 7 kilometrenin üzerinde sanırım zaten yürüyüş şeyi falan, böyle her yerine girip çıktığında dünyanın en büyük müzelerinden birisi. İçeride milyonlarca eser var. Zaten mesela Vatikan'ın tüm geliri bu müze sayesinde karşılanıyor. Ekstra bir gelirleri yok. Öyle bir ziyaret çalıyor. Yılda ortalama 6 milyon 7 milyon civarında insan sadece müzeyi ziyaret ediyor. Öyle düşünebilirsiniz. O yüzden içerideki eserlerin her birini tabii ki de konuşamayacağız, edemeyeceğiz ama 2 tane çok özel eser var. Onları söylemek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka görün ve mutlaka internetten okuyup araştırın. Resme anlayarak bakın, ne olduğunu bilerek bakın. Çok daha farklı bir deneyim olacak öyle olduğunda. Ama hepsinden önce Vatikan'ın en ilginç işi hakkında konuşmak istiyorum. Vatikan'da dünyanın en ilginç işlerinden birini yapan bir abimiz var. Bu abi kıdemli anahtar tutucu. İşi de anahtar, 10 tane anahtar tutucu var Vatikan'da. Bu onunu senkronize ediyor adam. Bu onunu yönetiyor. Yaklaşık Vatikan'da 2967 tane anahtar varmış. Bu anahtarlar bir sürü farklı kapıyı açıyor haliyle ve bu abilerim sabah erkenden geliyorlar. 10 tane resmi olarak anahtar tutucu var. Her biri kendine verilmiş kapıları açıyor. Bu kişiler günde ortalama 3 kilometre yürüyormuş sadece kapı açmak için. 300'den fazla kapı açıyorlarmış. Bu abimiz 16 yıldır bu işi yapıyormuş. Çok ilginç ya. Dünyanın en ilginç işlerinden biri. Ve bayağı ilginç geldi. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ben de bunu belgeselden izledim. Orada kimsenin anlattığı ya da söylediği bir şey değil bu. İnternetten araştırırken belgeselde görmüştüm. Bayağı ilginç. Hadi şimdi Rafael'in Atina Okulu freskine zıplayalım. Bu oda Rafael tarafından yapılmış. 2 duvardaki resimde ve soldaki resim kocaman bir şekilde işlenmiş. Dev boyutları var. Ama resmin ünlü olmasının sebebi dev boyutları değil, içindeki Rafael'in resmettiği kişiler. Atina Okulu'nun adından da anlaşılacağı üzere Antik Atina'dan bir sürü kişi var bu resmin içerisinde. Resmin çok fazla anlamı var, çok fazla yorumlanması var. Şimdi 5 dakika resmi yorumlamayayım ama sadece içindeki birkaç önemli kişiden bahsedeyim. Mesela resmin tam ortasındaki 2 kişi Aristoteles ve Platon resmin merkezini oluşturuyorlar ve oradaki kitapta yazan etik yazısından dolayı etik üzerine bir tartışma yapıldığı düşünülüyor. Onun haricinde kalın deftere bir şeyler yazan kişi Pisagor. Sağ tarafta pergel olan kişi Öklit. Sol tarafta yukarıda yeşiller içinde etrafındaki kişilere bir şeyler anlatan Sokrates. Aristoteles ve Platon'un altında Sinoplu Diyojen var. Hayatı boyunca bir fıçının içinde yaşadığı söyleniyor. O da resmin ikinci merkezini oluşturuyor. Bu resmin içinde yorumlanacak ve anlatılacak
Bir sürü şey var dediğim gibi ama çok fazla üzerine konuşmak istemiyorum. Bu resim haricinde en büyüleyici yer tabii ki de Sistina Şapeli. Sistina Şapeli inanılmaz, duvarları muazzam. Bir cephesinde Hazreti Musa'nın hayatı anlatılıyor. Bir cephesinde Hazreti İsa'nın hayatı anlatılıyor ve tabii ki de tavan süslemelerinin göz bebeği Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı tablosu. Tasvir edilen şey İncil'de geçen Tanrı'nın Adem'e hayatı üflemesi aslında. Orada aciz bir şekilde elini uzatan Adem ve melekler tarafından böyle uçarak getirilen Tanrı Adem'e dokunuyor ve Adem'e hayat bahşediyor. Bu an tasvir edilmiş. Muazzam güzel ve inanılmaz büyüleyici bir şapel burası. Tabi burada fotoğraf, video falan çekmek yasak ama biz bir şekilde videoda size gösterebilmek adına çektik. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Geçmişteki Hazal ve Serhat'a devam. Dikkatli olun, başınıza çok şey gelecek. Bir sonraki videolarda görürsünüz zaten. Hadi görüşürüz. Teşekkürler gelecekteki Hazal ve Serhat. Tekrar bize pasladığınız için. Şimdi nereye geldik? Şimdi Vatikan Meydanı'ndayız. Evet, şimdi Vatikan Meydanı'na geldik. Meydanı görüyorsunuz zaten, inanılmaz büyüleyici, yine çok güzel. Vatikan hakkında bir iki bilgi verelim. Bir sen Verelim. bir ben. Kimin daha çok bilgisi var? Hadi bakalım. Kapıştıralım. Ben soracağım. Dünyadaki sen. en küçük ülke. Doğru. Dünyanın en küçük ülkesi. Ve 1000 nüfusu var. 110 tane askeri var ve askerleri İsviçre. Evet, İsviçre askerleri Papa'yı koruyor. Evet. Ve şehri de korumuyor mu aslında olası? Yani göstermelik Temsili olarak, aynen, evet. temsilen. Onun haricinde burası tam bir devlet, yani tüm devlet kurumları var. Bankası, eczanesi, televizyonu, gazetesi, benzin istasyonu, kendi para birimi, her sistemi kurmuşlar, her şey mevcut. Yani burası tam bir devlet. Ama para birimini sadece Roma için de kullanabiliyor çünkü orasıyla anlaşmalı. Doğru. Arttırdım, hadi bakalım. Dur, daha bitmedi. Daha tarihine girelim. Eyvah, ben o kadar hatırlayamıyorum. İtalya devleti kurulmadan önce papalık Orta Avrupa'nın neredeyse tamamını hükmediyor. Hakimiyet alanı çok büyük. Ancak İtalyan devletinin kurulmasıyla birlikte İtalyanlar Roma'yı ele geçiriyor ve burayı başkent ilan ediyorlar. Bunun sonucunda da haliyle Vatikan devletiyle çatışmaya başlıyorlar. Ve günün sonunda bir anlaşma imzalanıyor. O anlaşmaya göre Vatikan'ın sınırlarını çiziyorlar. Roma'nın içinde küçük kalacak şekilde. Ve Papa'nın sadece ilahi lider olduğunu, onun haricinde başka hiçbir görevi olmadığını belirtiyorlar. Ve böylelikle Vatikan devleti resmi olarak Roma'nın içinde kalmış oluyor. İyi de yapıyorlar. İyi de Şoför sen bas gaza. o bulamadım ama ya. O çok meşhur böyle İsviçre askerlerinin giydiği böyle kıyafetler var. Ne alaka bilmiyorum ama renkli o geldi aklıma. Ben sadece Arnavut böyle şeyler kaldırımları da var. Böyle çirkinleşeceksek çirkinleşelim. Neyse, çok abartmaya gerek yok. Vatikan hakkında bilgiler bu kadar. Dünyanın en küçük ve en ilginç ülkelerinden birisi. Şimdi şu sol tarafta görmüş olduğunuz, ne kadar çok solunda kaldı. Nerede? Dur bakayım. Böyle. Ha, Basilika arkamdaymış ya. Bu arkanızda görmüş olduğunuz Basilika'ya girmek için meydana girdiğinizde sol tarafta şöyle bir kuyruk dönüyor. Nerede bitiyor ya? Ha, şurada bitiyor. Sana el salladılar, görmedim. Şuranın ucundan mı bitiyor? Aynen. Şuranın ucunda bitiyor. Abartmıyoruz, şaka da yapmıyoruz. Gerçekten şöyle bir sıra var. Biz tabii saat 3.30-4 gibi geldiğimiz için haliyle sıra inanılmaz uzun. Ama görece hızlı akıyor yani. 3 saat beklemezsiniz. Müzesindeki kadar beklemezsiniz ama gene 1-1,5 saat beklersiniz. Evet, şimdi meydandan devam ediyoruz. Gene sütunların önüne geldik. Burası Floransa videolarında adını sıkça duyduğumuz Bernini tarafından tasarlanmış. 4 sıra halinde böyle elips şeklinde yapılmış Papa'nın halkı kucaklaması aslında tasvir edilmiş değil mi? Serhat Evet, Bey? papalık hani halkı kucaklıyor. Evet. Ve 280'den fazla sütun var. Üstteki heykelleri de görüyorsunuz. O heykeller de eski dönemin papaları ve önemli din Azizleri, adamları, evet. azizlerinin olduğu heykeller. Onlar da 140 taneydi. Evet, 140 140 tane heykel, 280'den fazla sütun. Bayağı ciddi bir olay, bayağı büyük Evet. bir olay ve çok beğendik. Şimdi gelin meydandaki bir diğer büyüleyici eser olan Basilika hakkında konuşalım.
Evet, şimdi Bazilika'nın içinden çıktık. Vallahi o bu kadar gelmişken o sırayı da bekleyelim dedik. Vallahi Bak bekledik. bir saat falan bekledik galiba. Olmuştur bir saat. Olmuştur. Bir saat net olmuştu. Hızlı Ama ilerliyor ama. ilerledi. Ama yine bir saat bekledik yani. Ve o size gösterdiğim sıranın sonundan girdik. Sıra oralardaydı. Ama Kapanış arkadaşlar, saati de 7 falan bu arada. Herkes çünkü farklı bir şey söylüyor. 5.30 diyen oldu, 6 diyen oldu. İçeride 6.30 dediler görevliler. 7'de kapandı. atmacalara Aklınızda bulunsun. dikkat edin. Atmacalar var etrafınızda. Önünüzdeki arkanızdaki kişilere bakın. Onları Hemen Tahliye sıranın edin. arasına Evet. giriyorlar, kaynıyorlar, Bazıları yanınıza dümdüz. geliyorlar. Kimse ses çıkarmıyor diye böyle araya kaynamaya çalışıyorlar. ben ses çıkardım. Onlara ses çıkartın yoksa önünü alamazsınız. Neyse. Ya renkli askerlerden gördük. Bir Evet. tanesi hatta bana kızdı. Ama iyi oldu, elbisesini inceledi. Çok tatlılar ya, kıyafetleri çok tatlı. Ama tabii tatlı olmalarının yanında. Şimdi Papa'yı İsviçre askerleri koruyor. Bunun nedeni 2. Dünya Savaşı'nda Almanya ile olan savaşta 150 tane İsviçre askeri talep ediyor Papa koruma için. Ve 147 tanesi ölüyor bu savaşta. kanlarının son damlasına kadar savaşmışlar. Bunun için de Peki bu çanlar kimin için çalıyor? sizin için zili bildirim açtınız mı? Anladım. Evet, 150'si ölüyor ve o günden sonra Papa'ya her zaman İsviçre askerleri korumuş. Ve buradaki en renkli şey de İsviçre askerlerinin kıyafetleri. Bayağı ilginç, renkli. Onu da bir anlatalım istedik. Eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı ve daha fazla böyle video görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşçakalın.